Size Yemek Sepeti'nin destekleriyle ulaşan bu videomuzda hiçbir reklam kesintisi olmayacaktır. İyi seyirler. Birazdan anlatacağım tarife bayılacaksınız. Edirne'den kandilli mantı yapmayı anlatacağım. Daha önceden Kaça Olsa Yersin bir bölümünde bunun çok ucuzu olan versiyonunu hızlı bir halde yapmıştım. Çok fazla merak etmiştiniz. Bugün orijinal halini birebir anlatacağım. Çünkü ben bu tarifi daha öncesinde Edirne'de ev hanımlarıyla birlikte yaptım. Tarifin orijinalinde tabii ki özellikle ördek varsa kas kullanılıyor ama maalesef günümüzde bunları bulmak çok zor. Artık Edirne'de bile çok böyle yerel yerlerde yapılıyor ama evlerde genellikle tavukla yapılıyor. Çok bereketli bir tarif. Muhteşem aromalar var. Soğan aroması var. Güzel böyle temiz baharatlar var. Isırdığınız zaman çıtırtısı, içinden pirinçlerden gelen o muhteşem soğanlı tavuk suyu tadı ve üzerindeki bu çıtır çıtır tavuklarla beraber bu tarife bayılacaksınız ve ben de zevkle size anlatacağım. Hadi başlayalım. Tabii ki öncesinde tavuğu haşlamanız gerekiyor. Ben tavuğumu haşladım. Tavuğumun suyu da burada. Burada dinleniyorlar. Eğer ki derseniz benim dolabımda tavuk suyum var, buzluğumda da daha önceden haşlanmış tavuğum var. Bu tarif yine size göre. Öncelikle ne yapıyoruz? Bir mantı hamuru yaparak işe başlayacağız. İçerisinde sadece yumurta, su, un ve tuz olan bir hamur yapıyoruz. Karıştırıcıda yapacağım ama dilerseniz tabii ki elinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Unumu koyuyorum. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayalım. Önce yumurtamı, sonra azar azar suyu ekleyeceğim. Hamur bütünleşince en son tuzu ekleyeceğim. Hamurumuz hazır. Şöyle elimle toparlayalım. Tam kulak memesi sertliğinde. Bu ölçü gerçekten çok önemlidir. Orta sertlikte diyelim. Hamurumun üzerine örtüyorum. Şimdi ben bunu yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. Ocağımızın altını açalım. Hamurum dinlenirken ben de iç harcını hazırlayacağım. Tereyağı, soğan, pirinç, kuru nane, tuz, karabiber ve tavuk suyuyla beraber böyle güzel bir iç harç hazırlayacağız. Bu tarifte bolca tereyağı var. Ama inanılmaz lezzetli. Altını kısıyoruz. Soğanlara renk aldırmadan kavurmamız gerekiyor. Soğanlara bir parça tuz atıyorum. Çabuk yumuşasınlar. Ben tavuk sularını mutlaka tuzlu kaynatırım. O nedenle sizler de eğer ki tuzlu tavuk suyunuz varsa içerisine koyduğunuz tuz miktarını da ona göre ayarlamayı unutmayın. Ben bazen unutuyorum. Bir mutfakta en sevdiğin koku nedir diye sorarlarsa gerçekten çok enteresan olacak ama tereyağında pişen soğan kokusuna bayılırım. Gerçekten çok enteresan bir koku. Artık beni çocukluğuma götürüyor. Bir yere götürüyor kesin ama çok hoşuma gidiyor çünkü. Soğanlar yumuşamaya başladılar. Pirincimi önceden yıkadım ve kuruttum. Bütün nişastasını akıttım. Şimdi pirinci de kavuracağız. Çok fazla değil. Ama iyi yıkamanız önemli, yoksa içi yapış yapış olur. Biraz altını açabiliriz şu anda. Bir pilav yaparmış gibi. Pirinçler güzelce çıtırdamaya başladılar. Şimdi ben içerisine bolca seviyorum ama sizler dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Kuru nane. O böyle tavuğun yağını kesecek. Bolca karabiber. Şöyle bir tur karıştıralım. Sonra tam seviyesine gelecek kadar da tavuk suyu ekleyeceğim. Çok fazla pişirmeyeceğiz tabii ki. Hafif diri kalacak şekilde de bırakacağım soğusun. Suyunu çekmek üzere. Suyunu çektikten sonra altını kapatacağım. Güzelce dinlenecek. Soğuduktan sonra da hamurumu açıp dolduracağım. Hamurum dinlendi. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Tek tek açacağım. Açarken tezgahımı biraz unluyorum. Fazla ununu şöyle hafiften elimle üzerinden alıyorum. Biraz uzun açtım fark ettiyseniz. Çünkü buradan kareler keseceğiz. Yuvarlak açtığımız zaman böyle kenarlarında çok fazla boş parça kalıyor. O nedenle birazcık uzun açtığınız zaman bakın burada böyle güzel bir dikdörtgen ve kareler, burada güzel bir dikdörtgen ve kareler mevcut. Şimdi kesiyorum. Hamurun ortasına bir tatlı kaşığı harçtan koyuyoruz. Karşılıklı köşeleri önce kapatıyoruz. Sonra tam karşılıklı olanlar. Ortası sıkıştırdıktan sonra bakın şöyle bir bohça oluşuyor. Şimdi de buradaki her boşluğu ortaya doğru ittireceğim. Ortaya, ortaya, ortaya ve ortaya. Yukarıda da hafiften sıkıştırıyorum. Bir büzgü haline getiriyorum. Hafiften de ağzını açalım ve mantımız hazır. Sonuncuyu da bitirdim. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyorlar. Şimdi tabii ki bunu bir fırın tepsisine yerleştireceğiz. Fırın tepsinin tabanını şöyle erimiş tereyağıyla biraz yağlayalım. Her yerine gelsin. Tabandan kızartması gerekiyor çünkü.
Mantıların üzerine de tereyağı gezdiriyorum. Her yerini güzelce fırçayla da yağladım. Fırınım 180 derecede, alt üst fanlı açık, sıcak şekilde. Bunları doğruca fırına atacağız. Yarım saat pişecekler. Ben de orada üzerine koyacağımız sosu hazırlayacağım. Sonra ikisini birlikte birleştireceğiz. Mantıları fırına koydum. Tabii ki bu mantıların muhteşem bir sosu var. Gördüğünüz gibi bolca soğanım var. Piyazlık doğradım. 3 tane soğan. Bunları tereyağda terleteceğiz, yumuşatacağız. Sonra da tavuk suyuyla birleştireceğiz. Mantılardan kalan tereyağımı da burada kullanıyorum. Soğanlar doğruca içeri. Soğanlara çok az tuz atalım. Yumuşamalarını kolaylaştırır. Gördüğünüz gibi soğanlar yumuşadılar ama buradaki en büyük püf noktası soğanlarımız hiç kızarmadan yumuşaması gerekiyor. O nedenle ateşin altını hep kısıkta tutuyorum ya da ara ara açıyorum, ara ara kısıyorum. Şimdi içine tavuk suyunu koyacağım. Birlikte de bir 10 dakika kaynayacaklar. Mantılar neredeyse kızarmak üzereler. Sonra ikisini birleştireceğim. Mantılarım fırından çıktılar. Sıcakken aralara az önce yapmış olduğum soğanları koyuyorum. Üzerine tam seviyesine gelecek kadar tavuk suyuyla kaplıyorum. Haşlanmış tavuk parçalarını da daha güzel gözüksün diye aralara koyuyorum. Onların da üzerine birazcık tavuk suyu koydum. Şimdi fırının derecesini 160'a indiriyorum. Yaklaşık yarım saat daha fırında duracak, sosu çekecek. Sonrasında servis edeceğim. Muhteşem kokuyor gerçekten. Hafiften el oyalayıcı ama bu görüntüye, bu kokuya değer. Şimdi 15-20 dakika demlensin, ondan sonra da servisini yapalım. Tepsinin ortasındakiler bakın böyle yumuş yumuş suyu çekmişler. Tepsinin kenarına değenler, çıtır köşeleri var. Üstü çıtır çıtır tavuklar pişti. Soğanlar, tavuk suyu. Muhteşem, bakın şuradan koparacağım yumuşak kısmından size. İçinde görün. Tavuk suyunun tüm lezzeti pirinçlere geçti. Bol soğan ağır ağır pişti. Hem tatlı hem de böyle çok güzel nane baharatıyla kandilli mantıyı bence iftar sofranızda en az bir kere deneyin ama müptelası olacaksınız. Kalabalık sofralar için çok çok bereketli. Bakın ben tavuk suyunu yapmak için böyle ufak butla da yapabilirdim ama bütün tavukla haşlarsanız biraz daha bereketli oluyor. Çünkü üzerine çok fazla tavuk da koyabilirsiniz ama ben içerisinden daha çok pirinç tadı gelsin istediğim için tavuklarını az tuttum. Kalan tavukları da güzelce buzdolabına kaldıracağım. Canım istediği zaman derin dondurucuda da saklayabilirsiniz tabii ki ama buzdolabında saklayıp hemen ertesi gün kalan tavuk suyuyla beraber şahane bir çorba yapabilirsiniz. Farklı yemeklerde, salatalarda da bu tavuğunuzu kullanabilirsiniz. Ama bu güzel tarifler için sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Kanala abone olmak, zile basmak, yorumlarla desteklerseniz tabii ki videoyu da beğenirseniz muazzam olur. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.